Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Sakarya Renault Ernaz'dayım. Buraya Duster çekmek için geldim. Aslında Clio için gelmiştim ama Duster çok hoşuma gitti. Önce Duster'ı sürmek istedim çünkü 4x4 bir araç. Sonrasında Clio'nun testini yapacağım. Bak arka tarafta RS Line duruyor. Öncelikle Sakarya Renault'a teşekkür ederim. Valla bu ara test sürüşü çekmek zor iş. Bayiler yardımcı olmuyorlar. Instagram'dan takip edenler zaten benim çilemi görüyorlar. Ben araba sürmeye bayılan biriyim. Ama işte şu ara pek mümkün olmuyor. Hemen Duster'a başlayalım. Güzel bir sürüş yapacağız. Performansına bakacağız. Bu araçta güçlü bir motoru var. 1.3 TC 150 beygir var. Şu ara gelmiyormuş 1.3 TC'ye. Ancak bunun dengi dizel bir araba alabilirsiniz. Bunun dengi işte dizellerde 4x4'ler geliyor. Onlar hakkında fiyatları Sakarya Renault Ernaz'dan alabilirsiniz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu aracın en boşu 169.000 lira. Yani gene hani şu ortamda, şu piyasada mantıklı bir araba olarak geldi bana. Konfor olarak Duster çok güzel. Ben boş paketini kullanmıştım daha önce. Zaten onun da incelemesini başka bir videoda sizlere göstereceğim. Şimdi Duster'a başlarsak ama başlamadan önce sizlerden kanala abone olup videoyu beğenmenizi istiyorum. Kanala abone olmanız önemli. Video çekimlerinde benim için yardımcı oluyor. Hadi ben size aracı göstereyim. Karşınızda Dacia Duster. Arkadaşlar bu dolu bir paket, prestij paket. Zaten çok da güzel bir rengi gelmiş. Ben bu arabanın ama böyle turuncuya dönük bir rengi var biliyorsunuzdur. O rengini çok beğeniyorum. Bu da böyle elma şekeri gibi, içinde simleri mevcut. Gayet güzel. Duster'ları ben genel olarak beğeniyorum. Zaten Duster'ları çok fazla sattı. Siz de biliyorsunuz Dacia'nın kafaya oynayan arabalarından biri. Şöyle gördüğünüz üzere 16 jantlarımız var. 16 jantları bilmiyorum. Ben bunları mesela çift renkli bir jant takmak isterdim. Çift renk jant bu araba çok daha yakışacaktır. Ya da siyah bir jant çok daha fazla yakışacaktır. Büyük kocaman etiketlerde yazdığı gibi araç 4x4. O 4x4'ün hissini bakalım alabilecek miyiz? Çok fazla 4x4 araç kullanan biri değilim. Yani eğer ki böyle bir fark varsa eğer net bir şekilde hissedeceğimdir. Emin olun. Böyle arkadan baktığınızda mesela ben şunu da yapmayı çok isterdim. Şu alt taraftaki plastiğin renkli olmasını ya da böyle bir gri renkte araçla kontrast yapacak bir renkte olmasını çok isterdim. Gayet güzel yakışacaktır o. Bunlar küçük basit eklentiler olabilir sizin için. Arka stopları gayet güzel. Hoşuma gidiyor. Arabanın dışından anlatacağım mesela hani şu anten olmaması çok daha iyi olabilirdi. Anteni siz zaten ayarlarsınız. Öyle balık sırtı bir anten güzel olurdu. Dışarıdan anlatacağım fazla bir şey yok. Yukarıda şöyle tavan rayları var. Zaten bu arabaların olmazsa olmazı tavan rayı. Kesinlikle böyle şeyler takılması lazım. Alt tarafta sis farlarımızı görüyorsunuz. Güzel bir panjur var. Bu araçların bazılarına yurt dışında bu panjur Renault amblemi olarak geliyor ve büyük ihtimalle Rusya'da olması lazım. Rusya'da böyle Renault amblemiyle satılıyor bu arabalar. Zaten Renault'un altyapısını kullanan, motorunu kullanan, hatta motoru Mercedes'in olan bu motor bildiğiniz Mercedes'in motoru. CLA'da kullanılıyor, A'da kullanılıyor. 1.3 TC'ye. Sadece bunda biraz güç kısılmış. 150 beygir olmuş. Onlar da 164 beygir. Kampana kullanılmış. Bence kampana olmaması lazımdı. Bu modelde bir arabada kampana gözüme hoş gelmiyor açıkçası. Şu yandaki detay çok hoşuma gitti. Aslında herhangi bir işlevi yok. Çoğu arabada buradan gelen havayı böyle dışarı tahliye etmek için yapılan bir yerdir. Ama bunda böyle plastik aksam daha iyi yapılsa da güzel gözükmüş. Arabayı böyle dolgun göstermiş açıkçası. Ve 4x4 yazısı da gayet hoş duruyor. Aynalar gövde rengi de değil. O benim dikkatimi çekti. Niye öyle tercih etmemişler acaba? Böyle arazide kullanılır, aynalara çabuk zarar görür, çizilir diye mi? Hadi gelin arabanın içine geçelim. Anahtarımızı aldık. Kapı kollarını Dacia bu şekilde kullanıyor. Yani biraz daha ergonomik kapı kolu olabilirdi. Ama Dacia'nın da mantığı şu arkadaşlar. Az böyle basit araçlar yapıp uygun fiyatlara satabilmek. Ha bizim ülkemizde uygun oluyor mu? Yine uygun olmuyor. Şu an bizim ülkemizde hiçbir araç uygun değil. İçerisi hakkında yolda konuşuruz. Ben şimdi kameramı bağlıyorum. Sizi kafama alıyorum. Bakalım sürüşünde 1.3 TC'ye nasıl gidecek? Yani 1.3 TC'ye 150 beygir. Mesela Megane'da 1.3 TC'ye 140 beygir var. Büyük ihtimalle performanslara yakın olacaktır. Megane'da da en azından aklınızda bir fikir olur Megane nasıl gidecek diye. Megane hatta biraz daha iyi gider belki de. Evet arkadaşlar sürüşe başlıyoruz. Ben size önce anahtarımı göstereyim mi? Anahtarı zaten hakimsiniz. Şöyle güzel bir kart anahtarımız var. Anahtarı herhangi bir yere takmanız gerek yok. Burada start stop tuşumuz var. Bir çalışma sesini duyalım güzelce. Evet. Bu Mercedes'in yeni motorlarında biraz böyle yüksek devirde başlıyor ve sonradan hemen devri aşağı iniyor. Yani soğuk araba, sıcak araba olsa da aynı şekilde yüksek devirden başlıyor. Bilginiz olsun. Biraz farklı bir sistem var. Şöyle koltuğumu öne alacağım. Biraz uzaktayım. Hakim olmak istiyorum arabaya. Evet, sürüşümüze başlayalım. Ya şu arabanın bir direksiyonuna bayılıyorum. Direksiyon çok hoşuma gidiyor. Bir de şu klima sistemine. Ayarlaması falan çok güzel ya. Şöyle derecelerle oynaması da görüyor musunuz? Mis gibi. Şöyle el frenimiz manuel bir el freni. Otoda şu anda ben bunu 4x4'te kullanmak istiyorum. Ancak nasıl yapacağız? Mesela şu an 4x4 lock dedi. Evet, kilitledi şu an 4x4'ü. Acaba bu hızdayken
kaç hızla ne kadar çıkıyor. Ben böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Farklı şeylerle. Yolumuza çıkalım bakayım. Ya o 4x4 hissini almak istiyorum. O yüzden böyle araba bence sürekli 4x4 olması lazım. Baba. Bak nasıl kafa kaldırıyor, görüyor musun? Ya işte bu beni var ya çok keyiflendiriyor. Burada biraz dikkat edeceğiz. Hız sınırı burada biraz daha az. 70 kilometre. Ve polis kontrolü de olabiliyor. Ama o şeyi fark ettiniz mi? Böyle kafa kalkıyor, hafif geri gidiyorsunuz ya. Ya işte güç oldu mu bir arabada böyle gülümsemeye başlıyorsunuz. Yüzünüz gülmeye başlıyor. Ama dediğim gibi bakın bu aracın motorunun tam gelip gelmeyeceği belli değil. Yani bu araçta böyle bir keyif almak istiyorsanız dizelini almanız gerekiyor. Yoksa diğeri 1.6 atmosferik. Ama o da gidiyordu biliyor musunuz? Çok kötü değildi ve sessizdi yani gayet. Bak şu anda arkaya aktarmanın o diferansiyelin sesini duyuyorum. Böyle ya işte o böyle ses ama tatlı bir ses ya. Peki bunu giderken şu an otoya aldım. Mesela şu an ne yaptı? 2VD'yi aldı. Sol yaptım. 4VD lock yaptı. İlk önden çekeri aldım. Büyük ihtimalle paten çekeceğiz ön taraftan. Ya ben bunda var ya sürekli oynarım böyle bir arabam olsa. Vites geçişleri gayet güzel ve vitesin topuzu da çok güzel. Topuzu şöyle kavramanız 10 numara oluyor. Işıklar durmuşken şöyle arabaya bakalım. Bak buralar sert. Buralar sert. Ama bu arabada böyle şeylere takılmaya... ya kendimi gülmekten alıkoyamıyorum. Bu ne kadar güzel bir gidiş. Sınırı geçmeyelim. Ya süper ya. Kafa kaldırıyor bildiğiniz ya. İşte böyle güçlü arabaları kullanmak çok keyifli oluyor. Evet yine kırmızı yandı. Bugün ışıklarla uğraşıyoruz. Bu arada konsoldan bahsediyordum. Kalkış olunca unuttum. Konsol dediğim gibi sert plastik ama nedense bu arabada hiç önemseyesim gelmiyor arkadaşlar. Yani tasarımına baktığınızda güzel mi? Güzel. Zaten böyle bir SUV kullanıyorsunuz açıkçası. Ve bunların ne kadar önemi var bilmiyorum. Hani bence bu plastiğin yumuşak olması ya da sert olması bu araba için bir önemli değil. Gayet güzel duruyor. Sonra şöyle klimamı açayım. Size keyifli anlatayım. Şimdi bu araba dolu bir araba ama ekran gelmemiş. Bu hoş değil. Buraya kesinlikle bir ekran alın. Böyle olmaması lazım. Daha öncesinde geliyordu ama biraz daha fiyattan düşürmek için büyük ihtimalle bunu çıkarmışlar. Buraya güzel bir ekran lazım. Ekran olduğunda burası çok daha güzel duracaktır. Ama şuradaki böyle üçlü havalandırmalar falan gayet güzel duruyor. Mesela bunlar kapalıyken de çok güzel duruyor şöyle. Direksiyon zaten çok beğeniyorum. Kadranlar da şeye çok benziyor. Yeni Clio'nun kadranlarına çok benziyor. Eskisine göre çok değişmiş araba ya. Şu yakıtı bir sıfırlamak istiyorum. Şu anda ortalama tüketimiz sıfırlandı. Anlığı görebiliyoruz. Kalan yakıt, geçilen mesafe. Bunlar her zamanki klasik Renault'un ekranında olan şeyler. Şu an bakıyorum onlara. Ortalama açık kalsın bakalım ne yakacağız. Şu anda ben bunu şöyle otoya almak istiyorum. 4V'de lock yaptım. Acaba böyle kalkarken nasıl olur? Ayna ayarlarımız burada. 4 camlı otomatik bu araçta ama boş paketlerde değil. Klimamız mis gibi soğutuyor. Şuraya passenger airbag. Ben bunu daha önce görmemiştim. Yoktu sanırım. Sonrasında lambalarımızı görüyorsunuz. Şöyle sarı aydınlatmalar. Ayna biraz ince kalıyor. Mesela burada işte yağmur sensörü falan olsaydı güzel olabilirdi. Bu araçta herhangi bir sensör bulunmamakta. Evet şeyde 4 lock'ta araba biraz da böyle zıplıyor arkadaşlar bildiğiniz. Ya o arkadan itme olayı var ya, yani bak şimdi ben diyorum ya 4x4 fazla kullanmadığım için bunu çok net kavrayabiliyorum. Şu anda bildiğiniz beni böyle arkadan biri tekmeliyormuş gibi bir his veriyor bana. Bak özellikle şimdi bu araba yüksek devirler çeviriyor ve devir çevirdiğinizde farkına varmıyorsunuz çünkü ses yok arabanın motorunda. Bak dinleyin. Yani bayağı sessiz bir motor yapmışlar, öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi şuradan Karasu yoluna doğru geçelim. Bir de trafikte yukarıda hissediyorsunuz ya, o da çok güzel. Basalım bakayım. Evet dediğim gibi böyle yüksek devir çevirmeyi çok seviyor motor. Ve böyle tatlı bir ses çıkarıyor motorun oradan, böyle küçük bir ıslık sesi. Çok iyi hızlanıyor. Çok hızlanmak istemiyorum. Ama size şu devir bilgisini de vereyim bu arada. Bu arada 6'ya taktım arabayı. 6'da 110'la gidiyorum ve 2200 devir civarında gidiyorum. Şöyle 2000 devirde bakalım kaçta gidecek. Evet 2000 devirdeyiz. Şu anda
5 ile gidiyor arkadaşlar. 2000 devir tam olarak 95 ile gidiyor. Aynen öyle. Bak tam torkunu şöyle 2000 devir üzerine veriyor ve yani ibre baya hızlı hareket ediyor ya. Yani burası geçen de bozuktu. Keşke bozuk olsaydı bir test ederdik. Şöyle hafif bir viraj var. Bakalım ne durumdayız. Çok fazla yatacağız mı? Yo, gayet güzel. Bak 130'da falan dönüyorum. Gayet güzel. Artık 130'da şey başladı, böyle rüzgar gürültüsü. Ama zıplayınca çok garip oluyor. Bak zıplayalım şuradan. Hop. Ya ya cidden bak, Dacia diyorsun, Duster diyorsun. Hani dersin ki böyle çok fazla keyif vermez dersin değil mi? Alakası yok. Ya bildiğin keyif alıyorum şu anda ya. Şöyle tarlalara giresim var aslında, biliyor musunuz? Buraya girsek nereye gidebiliriz acaba? Milletin tarlasına. Şu yola girelim mi? Şuradan gidip gelelim, hadi gel. 4x4 araba kullanıyoruz. Bir tarlamıza bakmayalım mı? Evet arkadaşlar, çıkamıyor şu anda. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim testlerimiz her zaman herkesin gibi olmaz. Hemen şöyle bir 4x4 Duster'ımızı sokalım. Ya işte bu. Şu an 4x4 log. Ya bu yollar bu Duster için oyuncak, ben size söyleyeyim. Ama Duster alıyorsanız da buralara sokun arkadaşlar. Şöyle tatlı gezelim. En azından burada süspansiyonun tepkilerini de görelim. Bak aşırı bozuk bir yerde gidiyorum ve şu anda güzel, öyle güzel salınıyor ki. Ya of. Bu test süper oldu ya. Şu an aşırı derece keyif alıyorum. Bak hiçbir yerden tangır tungurtu gelmiyor, fark ediyor musunuz? Dinleyin. Bak hep tak tuk yok, böyle tok bir ses var. Şurada biraz zorlayayım bakalım. Ama zaten 4x4 arabayız. Şu tarlaya girsem bile taka taka gider. Bak şurası bozuk arkadaşlar. Şurada bir şöyle şuraya doğru çıkarayım mı? Aynen bak, buraya baksanıza, burası bayağı bir dik. İşte bu ya. İşte bu Duster. Orada bir araba var. Rahatsız etmeyelim. Araba da yeni yıkanmıştı, tozlandırdık. Şuraya da gireyim mi? Arabayı çizmeyelim. Kırmızı arabada da böyle çizildi mi insanın canı yanar. Ya diyorum ya, bak şu an ben buraya girsem çıkacak gibi geliyor ama şimdi emanet araba. Hani kendi arabam olsa sokardım, öyle söyleyeyim ben size. Burası da bayağı bozuk. Şuraya bakın şu tepeye. Hiç altı vururmuş. Öyle olurmuş, böyle olurmuş bak. Şurayı size dışarıdan göstermek istiyorum. Hem sizin için çok daha böyle anlaşılır olacak. İşte Duster testi böyle yapılır arkadaşlar. Nasıl görünüyor ama? Ya buralara tabii ki taksi de gelir ama bununla o kadar kafanız rahat ki eğleniyorsunuz, anladınız mı? Hani ya şimdi ben Passat'la da gelirim buraya. Çıkarırım evet bir şekilde. Ama bu sefer ne olur biliyor musun? Aklıma takılır. Ya altımı vuracak. O mu olacak? Bu mu olacak? Şimdi burada böyle keyifli geziyoruz. Size kapak resmi çekiyorum şu anda. Keşke daha zor yerler olsaydı girerdik. Bu arada arabanın sessizliğini fark ediyor musunuz? Fan arabadan daha fazla ses çıkarıyor motorundan. Şu kapı kolu da çok güzel olmuş. Bak onu fark ettim şu an, böyle bayırlarda çok güzel kavramanızı sağlıyor. Şöyle çıkalım bakalım. Ayrıca dönüş açısı da çok güzel. Bak neredeyse kendi etrafımıza döndük yani. Hala 4x4 aktif şu anda. Bizim bağ yollarını çok test etmek isterdim bu arabayı. Mesela şu tepeden çıkalım bakalım. Şurada ortada durup kaldıracağım arabayı. Burası da öyle bayağı dik bir yer ha. Şöyle en ucunda. Tamam mı? Tozlu bile burası. Bak şu anda bayağı tepeye bakıyoruz. Şu an fren tutuyor kendini. Yokuş kalkış etkin. Önümü bile görmüyorum bak şu anda. Çok güzel ya. Kesinlikle böyle arabaları, böyle yolları test edin. Bak arkaya bak. İşte şu tozu izlemek bile çok güzel. Ama hala dediğim gibi sessiziz. Sadece keyfini çıkarıyoruz yolun. Arkadaki toza bakın.
Zaten Karadeniz'de falan bu arabaları çok kullanıyorlarmış. Bilmiyorum, kullananlar yazsınlar. Ya vurmadıkları yer yok. Dağa taşa vuruyorlarmış bu arabayı. Hiç tık etmiyormuş. Bak şimdi burada gene derin bir yere giriyoruz aslında. Burada benim arabanın tamponu sürterdi. Ama bu arabada pek anlamıyorsunuz bunu. Çok yakışıyor ama böyle yerlere. Şu an dışarıdan çok güzel gözüküyoruzdur. Şuradan geri dönelim. Burada U dönüşü satmış, bir karşıya geçelim. Sonrasında geri döneriz. Bu arada direksiyon aşırı yumuşak. Yani aşırı yumuşak. Bu konuda seviyorum. Şimdi bu arabayı bir otoya alayım. Evet, bir rahatlasın araba. Buralarda yol var mı diye bakıyorum da herhangi bozuk bir yer yok. Şurada bir kalkış yapalım güzel. Arkadan bir Ege'ye geliyor. Wow. Takalım şöyle altımıza. Keyfimizi çıkarttık zaten. Ben size şimdi rahat anlatayım. O toprağa girmek var ya çok hoşuma gitti ya. Hani diyeceksiniz çok zor bir arazi değil ama ya keyif veriyor ama şimdi gidip de normal bir arabayla oraya girmiyorsun ki, girmek istemiyorsun. Ne anlatacaktım ben size? Ya içerideki atmosferiniz güzel. Hani eski o Dacia'ların verdiği hani kalitesizlik hissi bu arabada yok açıkçası. Onu söyleyeyim size. Direksiyon hissi güzel. Etraf güzel gözüküyor. Sert plastik ama kaliteli gözüküyor. Hani görünüş kötü değil. Buralara zaten elinizi değerek gitmiyorsunuz normalde de. Yani ne derdiniz olur biliyor musunuz? Şuraya böyle kolunuzu koyduğunuzda burası sizi biraz rahatsız eder. Mesela şu benim biraz canımı sıkar. Burası kumaş olsaydı güzel olabilirdi. Buna itirazım yok. Mesela 6. testteyim. Şu an 1500 devirin biraz üzerindeyim. 1600 civarındayım ve hani toparladı hemen. Herhangi bir itiraz etmedi. Gitmem demedi. Anlık olarak şu anda 80 ile giderken, evet şu an 80 ayarlayayım. 4-5 civarında geziyor arkadaşlar. Bir Duster daha geçti. Kırmızısı da güzelmiş bu arabanın ama. Mavisini de geçen de gördüm. Mavisi de böyle çok böyle parlıyor. Boyası çok güzel gözüküyor. Sürekli yıkacaksınız mavisi olduğunu. Bu da aynı şekilde. Bu arada cam da küçük. Küçük cam olması SUV'larda güzel oluyor. Taksilerde küçük cam kötü hissettiriyor ama SUV'larda küçük bir cam böyle hani sizi daha güvenli hissettiriyor. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Bilmiyorum sizlerde nasıl. Ses sistemini merak ediyorum. Bir bakalım ses sistemine. Hemen bir 91 nokta şöyle 2. Bak şimdi şu olayı mesela sevmedim. Şuradan ses ayarlamak çok zor. Bunu buradan ayarlayacaksınız. Direksiyon arkasından kullanmanız çok daha mantıklı. Şimdi bak buradan Eco modumuz varmış. Eco'yu açalım bundan sonra. ESP'mizi off yapabiliyoruz. Park sensörümüzü off yapabiliyoruz. Start stop'u açalım. Henüz çalışmadı ama start stop. Biraz zorladık ya o yüzdendir. Sesi siz de benimle beraber duydunuz. Şimdi şöyle bir ses var. Sesi fazla açmayacaksınız başta. Çok fazla açarsanız patlama yapıyor. Zaten radyo olduğu için de biraz da kalitesi düşük olabiliyor. Ama bassları aldım. Güzel basslar aldım. Tizlerle beraber güzel çıkıyor. Hi-fi bir ses sistemi değil ama sizin isteğinizi rahatlıkla karşılar, öyle söyleyeyim size. Müzik dinlenir bu arabanın içinde. Bu arada kolçak çok iyi. Direkt oturduğum gibi alıştım. Şu kolçağı çok seviyorum. Kia'da da var bu. Benim Kia Rio'da da var. Çok işe yarıyor. Bu ortadaki kolçağa göre bu çok daha fazla işe yarıyor. Ya bunun ne sıkıntısı var? Yandaki adam bundan yararlanamıyor. O problem oluyor. Bir de gözü olmuyor. Sakaryaspor'un stadını görüyorsunuz bu arada. Sakaryaspor'u seviyoruz. Tatangaları seviyoruz. Koltuk konusunda koltuklar yumuşak arkadaşlar. Araba genel olarak zaten yumuşak. Yani böyle sürerken böyle salınıyorsunuz sürekli. Bak onu alıyorum ben. Biraz daha SUV'lar böyle sert olur, tamam mı? Bu biraz daha onlara göre yumuşak. Hani hafif yatıyor ama öyle kötü de değil virajı. Gördünüz biraz önce virajlara döndük. Bu arabada mesela ne kötü diyebilirim? Biraz yol sesi var. Ama rüzgar sesi rahatsız edici seviyede değil. Zaten motor yok. Motor öyle bir şey. Durduğumda motora da bakacağım nasıl gözüküyormuş motor. Motor yok ama yani. Şu yakıtıma bakayım. Çok zorladım ama bir görelim en azından. Evet. Şu anda 8.7'ymiş. Ama yani gördüğünüz işte alabildiğince zorladım arabayı. Büyük geniş kapı gözlerimiz var. Şöyle torpidosunu göstereyim ben sizlere. Torpidosu gayet geniş. Herhangi bir kaplama yok. Şurası ama çok işinize yarayacaktır. Buraya her şeyinizi koyabilirsiniz. Şöyle bir küllük var. Gayet güzel. Wow, bak. Radar varmış. O nasıl bir korna? Kornaya bakın, tren sanki.
Aslında benzinlerde bu kadar böyle bir tork patlaması olmaz ama sanki dizel gibi çalışıyor bu motor. Bayağı böyle tork patlamaları oluyor. Yakıt da bence iyi, ben size söyleyeyim. Bu kadar zorlamama göre 8.3 güzel bir değer. Ha, bu gerçek tüketimde ben mesela bu arabayla İstanbul'a gitsem, ben her zaman yani klasik 100'le 110'la gitsem bu arabayla rahat bir şekilde 5 litre yakarım. Bana öyle hissettirdi. Hissettiğim o. Hemen altı yatıyorsunuz. Ağır ağır gidiyorsunuz. Vallahi bu tam bir aileye göre ideal bir araba, ben size söyleyeyim. İşte bakın burası Sakarya arkadaşlar. Sol şeritte böyle bir araba mevcut olabiliyor. Şuradan artık geri dönebiliriz. Frene bastığınızda da o his oluyor bak. Nasıl yaylanıyoruz. Bir kere kullanın bu arabayı, bir test edin. Benim dediklerime göreceksiniz. Bak, sessizlik olarak, yani motor sessizliği olarak yol sesi biraz var. Ama en büyük farkı, kendi arabanızdan buna bindiğinizde böyle bir salınma hissi alacaksınız. Bu salınma hissi ne veriyor biliyor musunuz? Eski arabalar veriyor. Ya eski bir araba alacaksınız bu salınma hissi için, ya da böyle bir SUV tercih edeceksiniz. Bir de şuradaki çizgiler böyle köşelerde kaputun, onlar da güzel hissettiriyor. Bakalım şöyle dönüş çapını da görelim. Direksiyon amma döndü. Wow, dönüş çapı bayağı iyi. Vallahi tam böyle kıvamında güzel bir test oldu bence. Ben de oturup bu testi izleyeceğim bak. Ben bazı testlerime oturuyorum arkadaşlar. Kendim çekmeme rağmen oturup izliyorum. Bu da onlardan biri oldu, ben size söyleyeyim. Vallahi Renault Ernaz'a teşekkür ederim. Umarım sizlerin de çok hoşuna gitmiştir böyle bir test. Gene çukura girdik ve hiçbir şey yok. Şöyle arabamızı park edelim. Zaten bak Duster'lara görüyor musun? Bak hemen Duster kendini belli ediyor. Şunu alayım. Hop bak, geçerken de tık tık yapıyor. Bence var ya 4x2'den de böyle zevk alabilirsiniz. Ben öyle inanıyorum. Çünkü süspansiyon hissi aynıydı. Sadece çekiş farkı vardı. Ama o da atik bir motordu yani. Ucunu kestirmek çok zor ya. Benimki de burada. Evet, gayet güzel. Şöyle Duster'ı dışarıdan göstereyim sizlere. Araba biraz soğusun bu arada. Biraz gazladık ya. Soğumasını bekleyelim. İyi, fazla tozlandırmamışız. Ama yani duruşu zaten her yere çıkacakmış gibi duruyor. Bir motorunu açalım mı? Burada. Biraz farklıymış. Mekaniksel. Burada büyük ihtimalle tel var. Teli çekiyorsunuz. Kaputunu şöyle açtım. Bak, araba şu anda çalışıyor. Bildiğiniz. Ama gram ses yok. Vallahi bu 1.3 TC'yi sevmeye başladım. Yok canım. Amortisör var kaputta. Ha, süper, hem de çift amortisör. Vallahi şu an çok şaşırdım. Hiç siz bekliyor muydunuz Duster'da bir amortisör? Ayrıca kaput yalıtımımız da mevcut. Şöyle motorumuza bakalım. Turbomuz bakın burada. Büyük işler başarıyor bu turbo. Motor gayet sessiz, bayağı sessiz. Enjektör sesini doğru düzgün alamıyorum bak. Çok az bir tık 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 sesi var, enjektör sesi. Benzinli arabalar için benim arabamda enjektör sesini bayağı bir alıyorum. Bu konuda motor bayağı sessiz. Renault, şimdi Megane'da da aynı şekilde aynı motoru var dedim ya. Bu sessizlik Megane'da çok daha iyi olacaktır. Megane'ın bir de yol sesi çok daha az. Biliyorum onu. Yani bu motor var ya, Renault Megane için tam biçilmiş kaftan ve deli gibi gider yani. Öyle söyleyeyim sizlere. 140 beygir ya, bir yazılım yapsanız zaten yolu tutamazsınız ve motorun, ya şimdi hala 1.3 motor çekmez diyenler var. Zaten bu videoda görmüşlerdi çekip çekmediğini. Yani 1.3 motorun çekmeme gibi bir durumu yok arkadaşlar. Artık o devir kalktı. Artık önemli olan beygirler, torklar. Yani sizin beygiriniz, torkunuz varsa o motor 1 de olsa 0.5 de olsa gidiyor. Bununla ilgili sorun yok. İçiniz gayet rahat olabilir. Rahatça böyle bir araba alabilirsiniz. Küçük motorlu arabalar alabilirsiniz. Zaten artık büyük motorlu araba kalmadı. Yan tarafta da şöyle boş bir Duster görüyorsunuz. Hani ne fark var derseniz, jantları farklı. Aslında arkada bir fark göremiyorum, açıkçası söylemek gerekirse. Kapı kolları renksiz. Onları hemen boyatacaksınız. Başka... Yani çok fazla fark göremiyorum aslında bakarsanız, biliyor musunuz? Boş bir Duster alsanız da üzülmezsiniz. Sadece jantlar çok göze batıyor. Bunda da aynı şekilde ledler mevcut. Ön tarafta baktığımızda valla çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Ama renkli aldım bak. Bu arabayı da aynı şekilde renkli araba alın. Çok yakışır renkli araba bunlara. Şöyle bagaja bakmak istiyorum. Eskiden Duster'ların bagajları şu düğmeyle açılıyordu. Böyle eski Toroslar gibi. Onları geliştirmeleri çok güzel oldu. Şimdi bagaj baya uzun. Genişlik anlamında da aynı şekilde uzunlamasına gidiyor. Biraz yüksek yapılmış. Alt tarafta stepne, tam boyu stepne. Biraz daha mesela alçakta olabilirdi burası. Daha da geniş bir alan sağlardı.
Mesela stepneyi söküp kullanırsanız da bayağı bir ideal olacaktır. Burada da boşluklar var. Eğer ki uzun yola gidiyorsanız mesela tamir kit alırsınız. Stepneyi sökersiniz. Bu sefer kocaman bir bagajınız olur. Bu da yeterli ama fazlasıyla. Şurada farlarımızı görüyorsunuz. Farlar tozlanmış. Arka taraf bayağı tozlanmış. Oraya girince. İşte şu camın kirlenmesini görmek keyif veriyor bende. Arkadaşlar Duster incelememizden bu kadardı. Valla başlangıçta bu kadar keyif alacağımı bilmiyordum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Böyle videoların devamı gelecek. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Kapıları açtığımızda hemen beyaz ledlerimiz yanıyor. Peki bu lamba ne işe yarıyor? Bu da güzel bak. Bu tarz şeyleri seviyorum. Şöyle anahtarın üzerinde lamba işareti var ya. Bastığınızda yanıyor, bastığınızda kapanıyor. Millete bununla trollersiniz. Hemen buna böyle beyaz bir ampul takacaksınız. Göze almayacak milletin, kalitelilerden. Baksanıza güzel yanıyor. Şurada bagajı açıyormuş. Peki bagaj nasıl açıyor? Hemen kilidini tıkıp arkaya atıyor mu? Ha yok, sadece kilidini açıyor. Artık gidebiliriz.